Kurban olurum. Baksanıza şuna. Öyleydi yani, gidemedik Kars'a. Güneşin battığı taraf, yani şu an bizim baktığımız bu taraf Türkiye arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak-ı Milli'yi tanımış Ermenistan resmi olarak bu antlaşmayla. Ermenilerdeki yan eki, bu soy isimlerdeki yan eki bizdeki oğlu gibi, yani adam oğlu gibi. Baktım orada böyle kebaplar duruyor. Abi dedim bana bir dürüm yapın. Bana dedim bir dürüm yapın. Acayip canım çekti. Taş işçiliği konusunda, zanaatkarlık konusunda harbiden başka seviyedeler. Eşinin adı veriliyor buraya. Aleksandropol ismi verilmiş. Daha sonrasında Sovyet döneminde Leninakan ismi verilmiş. Lenin'e ithafen. Kıvas aldım arkadaşlar. Burada sokakta kıvas satıyorlar. Tam olarak neydi hatırlamıyorum ama Orta Asya seyahatimde içiyordum. Şöyle bir tadına bakalım, belki hatırlarım. Ermenistan'dan herkese selamlar dostlar. Şu an kaldığım odanın manzarasına bakıyoruz. Gümrü şehrine geldim. Bu videoda hep birlikte Gümrü şehrini gezeceğiz. Ben de bu sabah ulaştım Gümrü'ye ve hemen kendime konaklayacak bir yer buldum. Burası bir ev. Evin odalarını kiralıyor gelen turistlere ya da işte artık kim kiralamak istiyorsa buranın sahibi. Ben de bu odada kalacağım. Gecelik 18 dolar arkadaşlar. Şöyle çift kişilik bir yatak var. Burada eşyalarımı koyabileceğim bir yer var. Burada da 2 tane sandalyem var. Bir ufak ev turu yaptırayım sizlere. Daha sonrasında dışarı çıkıp gezmeye başlayalım. Burası ortak alan. Balkonumuz var. Çok güzel tablolar var evde. Onlardan bir tanesi bu. Tuvalet, banyo ortak. Odada tek kalacağım. Ev 2 katlı ama sanırım aşağı giden bir merdiven görüyorum. Orada da bir oda vesaire bir şey vardır diye düşünüyorum. Burası da giriş kısmı. Bu odada ne var bilmiyorum ya da arka tarafta ne var bilmiyorum. Sanırım bahçeye açılıyordur. Şu tabloyu göstermek istiyorum sizlere. Ağrı Dağı ve Horvirap Kilisesi olsa gerek. Burada kalacağım arkadaşlar. Dediğim gibi gecelik 18 dolar. Burada bir tane piyanomuz var. Ayakkabıyı çıkartıyoruz. Öyle evde dolaşıyoruz şimdi. Giyelim ayakkabımızı hemen. Dışarıya çıkalım. Sadece nakit kabul ediyorlarmış. Çok tatlı bir ablaydı. Birazcık böyle konuştuk. Çok İngilizce bilmiyordu. Beden diliyle anlaşmaya çalıştık. Ben şimdi sizlere buranın adını da göstereceğim. Ola ki yolunuz düşerse Gümrü'ye. Burası gayet merkezi bir yerde. İsmi de Doctor's House arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evi de dışarıdan göstereyim sizlere. Taş mimari, gayet güzel. Eski bir yapı. Burada kalacağız. Videoya da böyle başlamış olalım. Ermenistan'ın en büyük ikinci şehri arkadaşlar Gümrü. Şimdi böyle bir ara sokaklarda dolaşacağız mahallede. Hemen burası merkezi bir konuda dediğim gibi. Yani şu tarafta burası bir evangelist kilisesi. Oranın arka tarafı ana cadde. Ama ben şöyle sizlere mahalleyi göstermek istiyorum. Hatta şöyle kamerayı çevirince ana caddeyi göreceksiniz. Bir park var. Orayı da gezeriz. Buradaki mahallelerden yürüyerek geldim ben. Hoşuma gitti bu mahalleler. O yüzden buradan arka taraftan böyle dolanıp gidelim asıl ana meydana. Buraya gelenler ve Kars'ı ziyaret edenler, bu iki şehri de görenler birbirlerine çok benzetiyormuş bu şehirleri. Ben Kars'a gitmedim. Gümrü'yü daha önceden ziyaret etme şansım oldu. Doğu Ekspresi biliyorsunuz oldukça popülerdi bir aralar ki hala popülaritesini koruyor. O trenle Kars'a kadar gitmeyi çok istemiştim. Ta üniversite yıllarında, hatta onun için para biriktiriyordum. Sonra bir şey oldu, böyle biletler pahalandı bir ara, hatırlıyorsunuz o dönemleri. Baktım yurt dışı fiyatlarıyla Doğu Ekspresi turu hemen hemen aynı fiyata denk geliyordu o zaman. Ya seni yerim lan. Anam 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 anam. Ya seni yerim, seni yerim, seni yerim. Baksanıza şuna. Kurban olurum. Baksanıza şuna. Ne yapıyorsun? Titrek. Titrek. Eşek. Oradan çıktı geldi. Dur bir tane fotoğrafını çekeyim senin. Paylaşırım Instagram'da. Bak nasıl ısırıyor ayakkabım, bak. Ayaklarım senden büyük ha. Bak nasıl yalıyor beni. Spa ya. Spa. Dönüşte burada ol. Ne diyordum ya? Görünce köpeği birden
Çok sevimliydi ya kerata. Ya o dönem yurt dışına gitmek hemen hemen aynı fiyata tekabül ediyordu. Ben de dedim ki Doğu Ekspresi'ni sonra yaparım. Uyguna bir bilet bulmuştum yurt dışını gezmeye. Zaten başlamıştım önceden de devam ettirmiştim. Öyleydi yani, gidemedik Kars'a. Ziyaret edemedik orayı. Doğu Ekspresi şeyi de hala aklımda yani. İlk intiba olarak tatlı bir şehir. Eski o Sovyet hissini çok net bir şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Evlerin bu şekilde böyle taş mimariyle yapılmış olması benim acayip hoşuma gitti. Ya ben çok seviyorum. Zaten Ermeniler de taş işçiliği konusunda, zanaatkarlık konusunda harbiden başka seviyedeler. Haklarını vermek gerekiyor açıkçası. Bakalım, gezelim, görelim Gümrüğü. Birazcık eski bir havası var. Beğenecek miyiz? Buradaki ortam nasıl? İnsanlarla tanışacak mıyız? Bunu hep birlikte görelim arkadaşlar. Burası da bir mahalle. Şöyle göstermiş olayım mahalleyi. Her yerde böyle su var arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde serin ve lezzetli bir su içebiliyorsunuz. Yani Ermenistan seyahatim boyunca en sık rastladığım şeylerden bir tanesi oydu. Bir hikayesi varmış, onu öğrendim. 1915'te sürgün döneminde sürgün olan Ermeniler, Anadolu'dan başka coğrafyalara sürgün edilen Ermeniler yolda çok susuzluk çekmişler. Daha sonrasından bunu kim yapmıştı onu hatırlamıyorum da birisi demiş ki yani o dönemde çok susuzluk çekti Ermeniler. Bundan sonra hiç susuz kalmasınlar diye Ermenistan'ın birçok yerine böyle ücretsiz sebiller diyeyim koymuşlar. Bu hikayeyi de burada yaşayan bir Anadolu Ermenisi abimizden öğrendim. Sizleri onunla tanıştıramadım, kusura bakmayın. Ama benim çok güzel bir sohbetim oldu. O anlatmıştı bana hikayeyi. Sizlerle paylaşmış olayım. Şehrin merkezinde trafiğe kapalı bir alan var. Sadece yayalara açık olan bir cadde. Sağlı sollu restoranlar ve dükkanlar var arkadaşlar. Kafeler falan var. Adı nedir bilmiyorum ama zaten ana meydanın orada. Eğer yolunuz düşerse kuvvetle muhtemel burayı da göreceksinizdir. Şimdi ileride bir meydan var, oraya doğru yürüyorum. Buranın birazcık tarihinden bahsedeyim arkadaşlar. Ta Urartu dönemine kadar uzanıyormuş. Milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanıyormuş Gümrü şehrinin tarihi. Bilinen ilk adıyla Kumayri imiş buranın ismi. Hatta bir eser var Anabasis isminde. Orada da Guyu Minas şeklinde ifade edilen bir yerleşim yeri var. Gümrüğü ifade ediyormuş. Ben o kitabı okumuştum. Tabii o zaman Gümrüğü ifade ettiğini bilmiyordum. Şimdi araştırma yaptığım zaman bu bilgiyle karşılaşınca birazcık şaşırdım açıkçası. Çar döneminde arkadaşlar buranın ismi değişiyor. 1837'de Rus çarı 1. Nikola'nın eşinin adı veriliyor buraya. Aleksandropol ismi verilmiş. Daha sonrasında Sovyet döneminde Leninakan ismi verilmiş. Lenin'e ithafen. 1990'a kadar Leninakan ismiyle burası anılmış. 91'de Ermenistan bağımsızlığını kazanıyor ve tekrardan Gümrü ismini alıyor. Ama Leninakan olarak da hala insanlar ara ara ifade ediyormuş. Bilinen ilk ismiyle de Kumayri arkadaşlar. Depremler geçirmiş. Yeniden bir yapılanma dönemi olmuş. 88'de burası büyük bir deprem yaşamış arkadaşlar. Büyük bir tahribata uğramış ama sonrasında tekrardan tadilat vesaire restore çalışmaları, onarma çalışmaları ile şehir ayaklanmış ve Sovyetler döneminde burası önemli bir sanayi şehriymiş. Şu an için sanırım o sanayi şehri özelliğini koruyor anladığım kadarıyla, yani yaptığım okumalardan anladığım kadarıyla. Bunun dışında ülkenin en büyük ikinci şehri, yani Erivan'ı gezen, Ermenistan'a gelip burada bir seyahat düzenleyen Gümrü'ye de mutlaka uğruyor arkadaşlar. Tıpkı benim yaptığım gibi. Hemen sol tarafta sıkma meyve suyu görüyoruz. Ermenistan'da her yerde görebilirsiniz. Yani özellikle Erivan'da gezerken her köşe başında sıkma meyve ya da kahve, çay vesaire bir şey alabileceğiniz o büfeler görmek mümkün. Gümrü şehrinin kalbine geldik arkadaşlar. Vardanant meydanındayız. Burada bir anıt var. Burası kare bir meydan. Çevremizde tarihi kiliseler var. Hemen karşımızda belediye binası kalıyor. Ve diğer yapılar var. Tarihi binalar var. Burada bir fayton da var turistler için ya da buradaki yerel halk ilgisini çeken herkes için. Faytonlar da var. Çocuklar için
Böyle oyuncaklar da var. Bu meydanda vakit geçiriyorlar. Burada bir havuz var ama şu an için bir su gösterisi yok. Bu arada faytonlara da karşıyız arkadaşlar. Biliyorum ekmek yiyenler var bu işten ama hayvanlara eziyet oluyor. O yüzden ben şahsen karşıyım açıkçası. Tıpkı hayvanat bahçelerine karşı olduğum gibi. Bunu da buradan söylemiş bulunayım. Kare bir yapısı var dediğim gibi. Tarihi binalarla çevrili bir meydan arkadaşlar. Kuvvetle muhtemel akşam burası daha da kalabalık olur. Böyle geçit törenleri yapılacağı zaman, bu kutlama, anma vesaire yapılacağı zaman bu meydan tercih ediliyormuş. Doğal olarak yani. Çevrede sürekli polis dönüyor bu arada, ona dikkat ettim. Şu an mesela arabaları görüyorsunuz değil mi? Park etmişler. Sanırım o park edilebilecek kısım, ona izin var. Ama yolda duran, yolu işgal eden, trafiği aksatan araçlara anında müdahale yapıyor polisler. Hemen uyarıyor, aracı gönderiyor. Is it kvass? Kvass. Can I get one, please? Merci. Video. Kvass aldım arkadaşlar. Burada sokakta kvass satıyorlar. Tam olarak neydi hatırlamıyorum ama Orta Asya seyahatimde içiyordum. Şöyle bir tadına bakalım, belki hatırlarım. Tadını da unuttum. Tamam, doğru tahmin ettiğim şey. 2 tane farklı şey içmiştim de Orta Asya seyahatimde. Bir tanesi böyle bayağı değişik bir tadı vardı. Bu güzel olan. Tamam, kvass güzel olan. Şöyle küçük bir bardak 20 TL, yani 200 gram yapıyor. Keçi boynuzu tadı geliyor. Yani tam olarak başka nasıl tarif edebilirim? Edemem. Burada çok güzel bir fotoğraf var. Sokakta sergiliyorlar. Fotoğrafı çeken kişi Hayk Adamyan. Ermenilerdeki yan eki, bu soy isimlerdeki yan eki bizdeki oğlu gibi, yani adam oğlu gibi. Sanırım bu İranlılardan, Farsçadan geçme. Mesela Ermenistan'da da Ermeniler can diye sesleniyor birbirlerine. Yani canım gibi düşünün, can. Bu şekilde sesleniyorlar. Bir sevgi sözcüğü olarak düşünebilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam İranlılardan, Farsçadan geçme bir kelime ve o soy ad eki. Burası da trafiğe kapalı ve yayalara açık olan bir sokak. Meşhur bir sokak. Yine taş evleri, taş binaları görüyoruz. Tarihi binalar arkadaşlar. Sağlı sollu kafeler, restoranlar var. Böyle sokak satıcıları var. Bunu nasıl inşa ettiniz ya? Böyle bazen bakıyorsunuz bir sürü detay oluyor. Bir sürü işleme oluyor. Ben hayranlık duyuyorum yani. Gerçekten çok emek verilerek, özen gösterilerek o dönemde inşa edilmiş. Burada da gördüğünüz üzere bir sebil var. Gerçekten büyük saygı uyandırıyor. Sokakta her yerde böyle fotoğraflar var arkadaşlar. Burada da bir fotoğraf. Sanırım bu bölgenin eski ya da şehrin eski fotoğrafları olsa gerek. Tarihi ara sokaklarda dolaşırken birazcık da tarih konuşalım arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla kısaca sizi sıkmadan birkaç bilgi vermek istiyorum. Gümrü ismi kulaklarımızda aşinadır. Genellikle tarih derslerinde öğreniriz bu ismi ilk olarak. Nereden geliyor? Gümrü Antlaşması'ndan geliyor arkadaşlar. 3 Aralık 1920. Şimdi bu Gümrü Antlaşması bu şehirde imzalandı. Şöyle bir önemi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yani Ankara hükümetinin Ermenistan'la imzalamış olduğu bir anlaşma bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşma. Bu açıdan bir öneme sahip. Aynı zamanda siyasi ve askeri bir başarının getirisi bu antlaşma. Doğu sınırlarımızı belirlemede önemli bir yere sahip. Bu antlaşmayı imzalıyoruz ama bu antlaşma geçerli sayılmıyor. Çünkü daha sonrasında Ermenistan Sovyetlere katıldığı için bu antlaşma geçerli sayılmamış ama Gümrü Antlaşması bir zemin oluşturmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak-ı Milli'yi tanımış Ermenistan resmi olarak bu antlaşmayla. Doğu cephesindeki
çatışmalar büyük ölçüde azalmış ve Ermenistan'ın Doğu Anadolu bölgesindeki hakimiyet kurma o iddiasından vazgeçmesine zemin oluşturmuş. Bu açıdan önemli bir antlaşma, Gümrü Antlaşması, ama dediğim gibi resmi olarak geçerliliği yok ama zemin oluşturuyor. Neye zemin oluşturuyor? Birincisi Moskova Antlaşması'na zemin oluşturuyor arkadaşlar. Moskova Antlaşması 16 Mart 1921'de imzalanmış. Türkiye ile Sovyet Rusya arasında imzalanan bir antlaşma. Bu antlaşmaya göre de Türkiye'nin doğu sınırları kesin olarak çiziliyor arkadaşlar. Moskova Antlaşması aslında onaylanmış oluyor bir noktada. Yani Gümrü Antlaşması ile başlayan bu hikaye Moskova Antlaşması ve Kars Antlaşması ile birlikte bizim doğu sınırlarımız çizilmiş oluyor. Bugün hala o sınırlar geçerliliğini koruyor arkadaşlar. Bir ara sanırım yanlış bilmiyor isem Ermenistan'da bir cumhurbaşkanı bu antlaşmayı geçersiz saymış. Demiş ki biz Sovyet döneminde işte bu antlaşmayı yaptık. O zamanlar Ermenistan yoktu. Ermenistan Sovyeti vardı. Biz bunu geçersiz sayıyoruz. Sevr'i geçerli sayıyoruz demiş. Sonrasında Paşinyan yönetimi gelince demiş ki ya biz o zaman yaptık antlaşmayı, biz ona sadık kalacağız. O antlaşmaya sadık kaldıklarını tekrardan beyan etmiş. Ben birazcık yüzeysel anlattım arkadaşlar sizleri sıkmamak için. Yanlış bir bilgi verdiysem de kusura bakmayın. Yani hızlı bir şekilde internetten okumalar yaptım, notlar çıkardım. Olabildiğince kısalttım bunları ve en basit haliyle aktarmaya çalıştım sizlere. Tabii ki derya deniz bir tarih. Yani o dönem hakkında belki onlarca kitap okuyabiliriz, onlarca makale okuyabiliriz. Umuyorum ki bir daha böyle savaş günlerini yaşamayız. Hiç kimse yaşamaz. Bunu temenni ediyorum arkadaşlar. Zor ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihine baktığınız zaman, okumalar yaptığınız zaman, özellikle o dönem insanların, askerlerin, komutanların herhangi birinin hatıratlarını okuduğunuz zaman gerçekten çok zor koşullar atlatılmış. Okuyup öğrenmek gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Hem kendi tarihimizi hem başka ülkelerin tarihini, özellikle sınır komşularımızın, aynı coğrafyayı paylaştığımız komşumuz olan kişilerin de aslında tarihini onların gözünden bakmak gerekiyor. Birazcık objektif de davranmak gerekiyor ve dediğim gibi çok kıymetli barışı korumak gerekiyor, iyi anlaşmak gerekiyor. Gerçekten 3 günlük dünya, binlerce kilometre ötedeki bu güçlerin gelip bu coğrafyada bizleri birbirine kırdırarak çıkar elde etmesine izin vermememiz gerekiyor diye düşünüyorum dostlar. Ne yapıyorsun? Su koymuşlar mı hayvana? Koymuşlar, güzel. Ne yapıyorsun? Benim fındık kurdu bekliyordur orada kesin. Dönerken seveyim yine onu. Bayağı sakin bir şehirmiş ama ya. Yine döndük dolaştık, merkezin olduğu kısma geldik. Şimdi ana meydan o tarafta kaldı. Biz orada yürüdük. Bu ara sokaktan başladık yürümeye. Ama burası da önemli bir meydan. Şimdi orayı göstereyim sizlere. Otantik bir şehirmiş bu arada. Yani gerçekten o tarihi korumuşlar. Mimari gayet güzel. Kars'a da gideceğim. Gerçekten Kars böyle mi? Çok merak ettim ya. Sevdim ben Gümrü'yü. Bir restoran gördüm şimdi. Dedim bakayım ne yemek var, buranın yerel lezzetlerinden var mıdır acaba diye. Baktım içeri, menüye baktım, yardım istedim, çok anlaşamadık. Baktım orada böyle kebaplar duruyor. Abi dedim bana bir dürüm yapın. Bana dedim bir dürüm yapın. Acayip canım çekti. Şöyle bir dürüm aldım kendime, kebap. Bakalım nasıl yapmışlar. 900 gram arkadaşlar bu. Bayağı bol bir et var. Soğan var, kişniş var. Kişniş ama bayağı hafif, yani çok tatsız. Yediğim en tatsız kişniş olabilir. Onu çok zor geliyor tadı yani. Mutlu oldum o açıdan. Bayağı bol bir et var. 900 gram yani 90-100 TL civarı bir şey. Burası da benim kaldığım evin arka tarafındaki park arkadaşlar. Ufak bir Luna Parkı var içeride. Şöyle göstereyim. Parkın içerisine çocukların vakit geçirebileceği bir Luna Park kurmuşlar. Rusya'dan oldukça fazla turist var bu arada. Rusya'dan, Çin'den, İran'dan bayağı gelip ziyaret ediyorlar burayı. Birazcık şehirde dolaştım, böyle fotoğraf filan çektim. Artık yavaş yavaş günü batıracağız arkadaşlar. Hava bayağı da serinledi bu arada. Yani gündüz nispeten güzel bir hava vardı.
Yine Yerevan'a nazaran serin bir hava vardı ama şu an birazcık esmeye başladı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Güneşin battığı taraf, yani şu an bizim baktığımız bu taraf Türkiye arkadaşlar. Biz şu an Türkiye sınırına doğru bakıyoruz. Bu bilgiyle videoyu bitirmek istiyorum. Ermenistan seyahatimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz Gümrü şehriyle birlikte. Tahmin edin bakalım bir sonraki ülke neresi olacak? Yani benim aklımda bir yer var. Oraya gitmek için birazcık araştırma yapıyorum. Şartları araştırıyorum, koşulları araştırıyorum. Bakalım bilen çıkacak mı? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve Ermenistan seyahatinde değerlendirirseniz ayrıca mutlu olurum. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz. Videoyu beğenirseniz de, beğenmediyseniz beğenme tuşuna da basabilirsiniz. Yine bir etkileşim yapmış oluruz ve kanalım ön plana çıkar. Abone olarak da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Zili açarsanız, yani bildirimleri açarsanız, ben video paylaştığımda size haber gelecektir. Böylelikle ben video paylaştığım zaman haberiniz olacaktır. Çünkü bazı arkadaşlar soruyor, yani video paylaşıyorsun biz çok sonradan görüyoruz gibisinden. O yüzden zili açmanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim ve videoyu bitireyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa yeni ülkede görüşmek üzere diyeyim. Şu balonlu ablayı göstermek istiyorum videonun sonunda. Elinde pastayla gidiyor. Benim doğum günü galiba.